Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakalım. Bugün malum Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bununla ilgili gene bazı sorular alıyorum. Hangi veri nasıl bir fiyatlamaya sebep olur gibisinden çok sayıda soru geliyor. Ben de her veri gününde söylediğimi bugün tekrarlayacağım. Özellikle trade eden arkadaşlarım veri günlerinde piyasadan uzak durmalarını tavsiye edeceğim. En azından veri saatinde sert dalgalanmalar görüyorsanız piyasada bu dalgalanmaların durulmasını beklemenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde her iki yönlü beklentilerin dışında, beklentilerin tersine hareketler gelebilir ve sizin ciddi kayıplar yaşamanıza sebep olabilir. Veriler piyasanın durulmasını beklemek en doğrusu olacaktır. Buradan gümüşe bakacak olursak, gümüşte ne demiştik? 23.50'lere kadar satışların derinleşme ihtimalinden bahsediyoruz. 25 doların kırılmasıyla bir düzeltme sürecine girilebileceğini, minimum 24.80'lere doğru bir düzeltme, maksimum ise 24-26'lara kadar bu düzeltmenin devam edebileceğini söylemiştik. Tüm bu verdiğimiz destek bölgelerinin kırıldığını gördük. En son 24-26 kırıldığı takdirde 24-10-23-95 ara desteğimiz olsa dahi 23.50'lere kadar ana beklentimizin geri çekilme olacağını söylemiştik. Bütün bu süreçteki düşüşü takip ettik ve şu anda 23.50'leri de destek olarak çalıştırıp yatay bantta veriyi bekliyoruz. Veri geldiğinde gelen veriye göre piyasa yönünü netleştirmeye çalışacaktır. Burada 23.50 altında hareketler görecek olursak şu son yükselişin başlamasından önce bakın şurada yatay bantta bir konsolidasyon süreci yaşandı. Bu bandın destek bölgesine kadar satışlar sarkabilir. 23.32, 23.22. Eğer 23.50'nin altına sarkmadan buradan alımlar gelecekse bu da yukarıda 24.15'in geçildiğini görmemizi gerektirir. 24.15'in geçilmesiyle birlikte bir tepki sürecine girdiğimizi, öncelikle 24.45 ve maksimum 25 dolarlara kadar yükselişler tepki olarak kalacaktır. 25 dolar üstü hareketlerde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve 26 doların tekrar gündeme gelebileceğini bize gösterir. Dolayısıyla şu an için şu yatay bandı takip edeceğiz. Aşağıda 23.50'ler kırılacak olursa düşüşlerin devamı, yukarıda da 24.15 geçilecek olursa yükselişlerin en azından bir tepki sürecinin başladığını söyleyebileceğimiz bir süreç olacak. Buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da 2009-2002 destek bölgesinden bahsetmiştik. Şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği bölge. Bu bölgeyi çalıştırmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla ons altın daha henüz düzeltmenin ötesinde bir satış almış diyemeyiz. Burada 2002 korunduğu sürece bir düzeltme süreci ve yükselişin devamını bekleyebiliriz. Yukarıda da şu düşüş sürecinde gene %38.2 seviyesinin geçtiği 2035-2030 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu son düşüşün de Fibonacci %23.6 seviyesi 2040'tan geçiyor. Şimdi 2040'ın üstündeki hareketler bir tepki sürecinin başlamış olabileceğini bize gösterecek ve maksimum 2090-2100'lere kadar bu süreç tepki olarak kalacaktır. 2100'ün üstündeki hareketler ancak tepkiden daha güçlü bir yükselişin geldiğini gösterecek. Ancak aşağıda da tekrarlıyorum, 2002 kırılacak olursa düzeltmeden daha güçlü bir satışın geldiğini ve düşüşün minimum aşağıda 1965'lere kadar devam edebileceği bir süreci bize gösterecek. Bugün de tam veri günü olduğu için şu yatay bandı takip ediyor olacağız. 2040 geçilecek olursa yükseliş, 2002 desteği kırılacak olursa bir miktar daha satışların derinleştiği bir süreci takip ediyor olacağız. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak, altın gümüş rasyosunda da ne demiştik? Bakın şurada bir dip bölgemiz vardı. Şu düşüş sürecinde gene şurada 2 aykırı mum oluşturmuştuk. Dolayısıyla bu önemli bir destek bölgesiydi. Şu an için direnç olarak çalışacak mı dedik en son ve 85-16, 84-80 bölgesi önemli olacaktı. Üstünde hareketler görüyoruz. Bu altın ve gümüş için negatif bir süreç. Aşağıda 84-30'ların altına tekrar inmediği sürece altın gümüş rasyosu da açıkçası düşüşlerin devam edebileceğini şu an için gösteriyor. 84-36 hareketler altın gümüşte tekrar bir toparlama sürecine, en azından bir tepki sürecine girdiğini söyleyebileceğimiz bir süreç olacak. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.